Selam arkadaşlar. Uzun bir tatil ve iş güç arasından sonra yeniden YouTube videolarımızla karşınızdayız. Unutmadan söyleyeyim, videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenin, abone olun. Beğenmiyorsanız da beğenmeyin, onu da gösterin lütfen. Biz her türlü yoruma da açığız. Bunun haricinde bugünkü videomuzun konusuna gelelim. M3 CSL'i minik bir restorasyondan geçiriyoruz. Tabi restorasyon kelimesi burada biraz ağır bir laf. M3 GT'de yaptığımız gibi kapsamlı bir şey olmayacak. M3 GT'de ne yaptığımızı merak ediyorsanız onu da buradaki linkten görebilirsiniz. Buna yapacaklarımız birkaç biriken işi vardı. İnsan birazcık da tembelliğe düşüyor. Sonra yapacağım diye bir bakmışım ufak bir liste olmuş. Bunların en başında arka şasi güçlendirmesi gerektiren bir yırtığımız var. Bu E46 M3'lerde bürkülme yırtığı diye de geçiyor. Yurt dışında subframe kusuru diye geçiyor. Güçlendirme parçaları eklenerek şasede bazı yerlere kaynaklar yaparak çatlakları tedavi edeceğiz. Bu çatlakların zaten daha önce ben serviste lifte kaldırdığımda görmüştüm ama son zamanlarda artık içeri ses verecek kadar arttı. Yani viraj dönerken, rampadan çıkarken falan bayağı gacır gucur öter hale geldi. Daha da büyümesin, katastrofik bir şekilde bizi yolda bırakmasın diye artık bu geciktirdiğimiz işlemi mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Onun için gidecek. Sonra düşündüm, bu kapsamlı böyle yaklaşık bir hafta 10 günlük bir işlem olacağı için o esnada bütün eksiklerini yapayım. Bu CSL'i de sıfırlayalım istedim. Bunun haricinde neler yapılacak? Her ne kadar övünsek de taş izlerimizden, taş yaralarımızdan, ben onlara savaş yarası desem de ön tampon ve kaputtaki taş izlerini yeniden boyatacağım. Çünkü artık hani havalıdan çirkine doğru kaydı ve aşırı derecede fazla oldu. Küçük bir boya işlerim var. Belki bunun haricinde marşpiyerler falan filan incik boncuk minik yerlerini yapabilirim. Arka o meşhur CSL bagaj kapağının üzerinde bir hafif rötuş isteyen bir yer var. O rötuş mü olur, komple mi olur onu bilmiyorum. Sökünce görürüz. Bunun haricinde jantları siyahtan griye geri çevirmiştim kaplamasını söktüğümde. O çok güzel bir gri boyama olmadı. Yeniden jantlarını boyatacağım. Son olarak da, son olarak diyorum bir sürprizle karşılaşmazsak, koltuk sırtları ve arka koltukların minder harici ara parçaları, bunlarda soft kaplama dediğimiz böyle yumuşak dokulu bir boya. Onlar artık zaman içinde gir çık arabayı sök tak vesaire derken onlar çok yıpranmışlar. Yani aslında bakmayın, 15 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. Yine iyi dayandılar. Koltuk sırtlarını ve döşeme aralarındaki o plastikleri yeniden güzel kusursuz o soft rengine boyatacağım. Derken yine bu şu derken yine küçük çaplı bir restorasyon oluyor işte. Buradaki bütün aşamaları da sizinle paylaşacağım. Ufaktan göstereyim detaylı neler olduğunu. Evet, detayları ufaktan size göstermek istedim. Birazdan sanayinin yolunu düşeceğiz. İlk durağımız Askar. Orada şu çatlağı yakından da size göstereceğim. Henüz arabayı sökmeden. Bir tespit yapacağız, ne kadar ilerlemiş falan. Görüntüleri göreceksiniz. Sonra koltuklar sökülecek birkaç gün ardından. Onlar soft kaplamaya gittiğinde altının işlerine başlayacağız. Altı yapılırken jantları sökülecek, liftteyken onlar boyanacak falan. Yani birkaç bir şeyi birden koordine etmeye çalışacağız. İnşallah her şey yolunda ve vaktinde gidecek. Sizinle de bütün süreci paylaşacağım. Ufaktan altına bakmaya geçelim. CSL'in mini restorasyonu bugün itibariyle başlıyor arkadaşlar. Bugün sadece tespit yapacağız ama yine Askar'a geldim. Biliyorsunuz bizim BMW konusunda vazgeçilmezimiz Veysel Usta ve ekibi sağ olsun her zaman özenle araçlarımıza ilgileniyor. Şimdi az önce size garajda bahsettiğim çatlaklar, bu meşhur alt yürüyeninin etrafındaki havuzda, yani yedek lastiğin durduğu havuzda meşhur E46 M3'lerin hepsinde burkulmadan dolayı oluşan çatlaklar var. Benim CSL'de bunlar çok kılcal haldeydi son bir sene öncesine kadar. Ama en son biraz haşin kullanımlarımda sanırım o çatlağı biraz yürüttüm. Çünkü artık giderken çukurlarda falan gacır gucur sesler gelmeye başladı.
Daha da beter olmadan bir videosunu, vlogunu çekeyim dedim. Araba burada, şimdi kaldıracağız. Henüz daha yürüyenini falan sökmeyeceğiz ama bu haldeyken bir bakacağız çatlağı ne derecede büyümüş ve etmiş mi, sizinle de paylaşacağım görüntüleri. Araç lifte hazırlanırken yapılacakları tekrardan bir üstünden geçelim. Bahsettiğim arka yürüyenin etrafındaki çatlaklar yapılacak. Ön tampon, ön kaput yeniden boyanacak çünkü aşırı bir taş izi var. Hani bir yere kadar taş izlerine gurur duyuyorum. Onlar savaş yarası diyorum ama şu an bunlar artık hani çirkin görünür hale geldi. Jantlara yakından bakınca boyaları çok şahane değil. Bunlar yapılacak. Bir de koltukların arkasındaki böyle soft kaplama diye tabir edilen plastiğimsi doku gibi olan boya yenilenecek. Bunları çünkü sağ olsun bizim ufaklık tekmeliye bayağı harap etti. Evet, kader anı. Veysel Usta. Şu feneri eline aldıysa arkadaşlar masrafınız var demek. Şuraya bak. Ona biz Euro feneri diyoruz. Of. Orada gördüğü her şey Euro ile başlıyor. Yaşayacak mı doktor bey? Yaşar. Hadi hayırlısı. KW Club Sportlarımız. Aha. İlk kader anımız bakalım. Neresi? Aa, bir dakika dur. Gördüm evet. Oo, bayağı açmış. Hı hı. Ya aslında hem açmış hem çok açmamış. Yani çok daha beteri de var. Daha kötüleri var. Evet, tespitler devam ediyor. Burada var abi. Yine burası bayağı yürümüş. Euro feneri bir tane daha yakaladı. Bakalım. Tamam. Evet, şimdi lambayı tut. Gördüm. Şuradaki çizgiyi diyorsun. Evet. Anladım. O kadar büyük değil. O sesi o mu yapıyor ya? O sesi yapan başka yer abi. Ha, o da var. Evet, gördük. Tamam. Tamam. Gel abi. Bak. Başka? Karşıyı gördün mü? Karşıyı. Tam karşıyı. Ha, gördüm şu. Dur bakayım. Netleyelim. Evet, gördüm. Oo. Bu en neti bu galiba. Ha, evet. Ya bu incecik kılcal şeyler bu kadar etki ediyor yani. O yukarıya kadar çıkmış ama onun altı çok fazla şeydi. Çatlak. Bak şu tekerin davulmazın etrafındakini Tam diyorsun. şuralara diyorum, bak görüyorum bak. Ha, tamam gördüm. Ayrılmış abi böyle. Ha. Oo, bu bayağı ayrılmış. Evet. Oraya bir ışık tutar mısın ustam? Tabii buyurun. Ha, bak bu tamam, bu çok net. Öbür tarafta da var mı aynısı? İşte o tarafın bu iç kısmında var. Burada var Dışında ya. yok. Yok, dış kısmında orada olmaz. Ha. Orada dış kısımda olmaz. Enteresan. Peki ama yani kötü ama Yok, çok perperişan çok değil. Değil. Daha iyi, daha kötüler oluyor ha. Bayağı şu tavan böyle havuzu löp diye düşüp gelenler oluyor değil mi? CSL olmasına rağmen çok daha iyi yani. İyi bari. Kullanan iyi kullanmış. Var. Öyle mi? Üst burç. Burç mu? Aha, evet. Duyduğum gıcırtı burçtan mıdır? Değildir. Gıcırtı burçtan olmaz. Lakırtı burçtan olur abiciğim. Buna bakalım. Bunda da var abiciğim. Evet, bunda da var. Euro feneri gittikçe şişiriyor hesabı arkadaşlar. Bu çatlak kontrolünü bazen üstten de yapmak gerekiyor, yani bagajın içinden. Evet, gördün mü? Var mı bir şey? Gördüm, bak buradan açıldık. Ha, gördüm. Hı hı. Gördüm, evet. Tamam. Bu daha öne doğru yürür. Burada olmaz ama burada çok yokluktur. Burada da var bunun. Gördün mü? Ha, gördüm evet. Hı hı. Sanayiden herkese merhabalar. Bugün itibariyle artık incelemeler, tespitler bitti. Bayağı artık CSL'in işlerine start verdik. İlk soluğu Bekar Oto Döşeme'de aldım. GT restorasyonunda hatırlayacağımız bizim döşemelerimizi yapan yer. Önceki mevcut koltukları sökülecek. O arkalarında bahsettiğim tadilatlar için döşemelerinden ayrılacak. Şu arkada gördüğünüz... Yok, nerede? Burada. Benim oğlan da geldi. Tatil dönemine denk geldiğimiz için gel biraz sanayinin tozunu yut dedim ona. Küçük velet de geziniyor, ortalığa bakınıyor falan. Şimdi ufak göstereceğim koltuk nasıl ayrılıyor, nasıl yapılıyor. Burası bayağı titiz çalışıyor, siz de göreceksiniz. Right when I swing hit the ground and you blink, I got the drop like a spin me your drink. Fuck what they saying and fuck what they think. I know they gon' love me when Gucci my links. Lines on the sink, pills in the drink. I'm coming and taking the ring. I remember that time. Evet, ön koltuklar birer sökülüyor. Bu esnada tabii arkayı da rahat görür hale geldik. Bakın bu
Aşınan yerleri, boyası giden yerleri daha rahat görebilirsiniz burada. Bayağı perperişan olmuştu. Evet, diğer koltuğumuz da sökülüyor. Ufaktan şimdi onları tezgaha alacağız. Yakından bakacağız hasar durumuna, iyice çıkacak ortaya. Evet, ufaktan arka koltukları da söküyoruz. Önce taban minderi. Arka minder de gitti. Buraları işimiz bitince bu döşemeciyle, şu arkalar da gidince buraları bir de üstten de inceleyeceğiz. Bakalım o geçen duyduğumuz çatlak sesleri buradan da gelme sebebi var mı? Bir yerlerde bir kaynak isteyen bir şey çıkacak mı? Üstten de bir bakmamız gerekecek. Evet, koltukları dışarı almışken bir de yakından detaylı bakalım dedik. Evet, size tam gösteremediğim çizikleri görebilirsiniz. Bayağı haşat durumda sırtı. Bakın buralarda bayağı artık altındaki astarı çıkmış. Buralarda hep çizikler bir sürü halini almış. Şuralarda falan bitiyor artık. Oralara ayak falan değmediği için. Ama ben yine de yapmışken bütün kabuğunu komple yapacağım. Öbürü koltuğu da göstereyim, hatta arkasını. Bu nispeten biraz daha iyi durumda. Ama bunda da var. Bu şoför koltuğu. Bunun arkasında da gördüğünüz gibi çizikler. Bayağı Wolverine saldırmış gibi bir hali var. Hatta burada bir tane rötuş yapmıştım yıllar evvel, çok gözümü tırmalıyor diye. Bu arkanın restorasyonuyla ondan da kurtulacağız sanırım. Döşemeler gördüğünüz gibi iyi durumda. Onları zaten aracı aldığımda bundan sanırım 5-6 sene önce bunları komple kılıf olarak yenilenmişti. O yüzden onlarda sıkıntı yok. Ortaları da kumaş olduğu için şu kare kare bölümler. Onlar zaten kolay kolay pek eskimiyor. Zaten itina ediyoruz, dikkatli kullanıyoruz. Öbür koltuğun da içi iyi durumda. Yani anlayacağınız daha çok kabukla işimiz olacak. Arka minderi de göstereyim hazır sökülmüşken. Bakın bunun bayağı perişan. Ya bunu her gördüğümde beni resmen rahatsız ediyordu. Şu iki taraftan çocuk koltuğun izofix bağlantısı geçtiği için sürekli oraları hırpaladık. Şuralar falan da pis zamanı sök tak yapmaktan birazcık hırpalandı. Evet, aynı şekilde yine burası. Bunlar bayağı bir kendine gelmesi artık. Ya bunlar bana göre artık lüks değil, zorunluluk haline gelmiş durumda. Bu arabaya yakışmaz haldeler. Sırtlar da geliyor bir yandan ben konuşurken söküyorlar. Ya sırtları iyi sanki. Buraların bu yumuşak dokusunda bir anormallik görmüyorum. Ama tabii yapılmışken artık hem tonu tutsun diye hem de sıfırlansın diye bunlar da yapılacak. Son parçamız da geldi sırtlık olarak. Evet, bu ortadaki boş alan. Bahsettiğim gibi CSL'lerde arkada iki tek koltuk var, orta yok. O yüzden bu ortadaki geniş plastik alan bayağı bir hırpalanmaya maruz kalmış o da. Bakın böyle. Bilmem ne kadar net çekebiliyor muyum ama canlı görseniz ay bu ne hal dersiniz yani. CSL ile ilgili küçük güzel bir detay yakaladım. Yeni arabalarda böyle kemerlerin etrafına artık yapıyorlar ama 2000'li yıllarda bu pek olmayan bir şeydi. Hani orta konsola vurup ses yapmasın diye böyle kumaş parçaları koyuyorlardı kemer tokasının yanına. Ama araç CSL olduğu için bunu da Alcantara'dan koymuşlar. Hep fark ediyordum ama bu video vesilesiyle de böyle net gösterme şansım oldu. Burada da yine bir rötuş. Evet. Şimdi her yeri güzel boşaltınca şu karbonların da yıllar içerisinde el kol değmekten ufak çizikleri vardı her tarafında. Onları da güzel polisaj yapmanın en kolay yolu tabii dışarı almak. O yüzden ön kapılarla arka kapı içlerini, şu karbonları elden geçirmek için onları da söktürüyoruz. Arabanın bu kadar içini sökmüşken artık onun polisajı çok daha kolay olacak dışarıda. Bakın çizikleri belki buradan görebilirsiniz. Böyle kılcal gibi gözüküyor ama bayağı var. Evet, arkalar da çıktı. Ha bak, çizikleri görelim bakın. Burada ufak bir çizik var. Buralarda kılcallar var. Artık polisajla falan bunlar ne kadar adam olur bilmiyorum ama yine ne yapacaksak dışarıda yapmak, araç üstünde yapmaktan daha iyi. O kadar karbonlar elden geçiyorken tabii son kalan parçamız karbon orta konsolu da dışarı alacağız. Artık hepsi bir seferde tertemiz olsun. Evet, bu kadar işe kalkışmışken karbonların da dışarıda güzel temizlenmesi için alıverdik kapı içlerini de. Bu karbonlarda ön taraflar çok kötü değil ama yine bir polisajla adam olurlar kesinlikle. Ama arkalar hakikaten kötü durumdaymış. Şuradan çizikleri görebiliyor musunuz? Biraz yansımadan yakalamam kolay değil ama hangisi? Bir tanesi daha kötüydü. Bu daha kötü değil mi?
şunu göstereyim size. Oo bakın. Bunu uf. Bundakiler resmen bayağı haşin. Şuralar hepsi. Hazır dışarıdayken bunlar da aracın üzerinde polisaj ve pasta cilası zor oluyor. Bunlar sıkı bir pastayla ben kurtulacağını düşünüyorum. Aynı zamanda tabii en çok elimizin kolumuzun değdiği bu orta karbon konsolu da çıkardım. Çok enteresan. Ben bu eskidikçe hafif rengi yeşile çalmasını çok seviyorum karbonun. Hafif F40'ları bana hatırlatıyor. Dikkat ederseniz uzaktan bakınca böyle hafif yeşile çalıyor. En güzel de şuradan anlıyoruz. Şu elimdeki mesela yeşilimsi bir karbon ya. Şu ortadaki gözde Alcantara bir kılıf duruyor. Onun üstü hep kapalı olduğu için bakın o ne kadar koyu karbon gibi kalmış. Yandaki onun yanında yeşil. Ya bu da zaman içinde karbonun çok az da olsa bir yeşil tona doğru kaydını da göstermiş oluyor. Güzel detaylar. Şuradaki çizikleri de göstereyim. Bakın orta konsolda bir elden geçmesi lazım. Evet. Full CSL Interior diye ilanlar vardır ya, böyle koyarlar. Yani o görüntü oldu. Hepsi de güzelce yenilenecek. Ön koltuklarımız da burada. Arkaları da şu yere koymuş durumdayız. Evet. Her şey güzel olacak inşallah. Son eksik işlerden biri, kapı kollarını ayırdık. Kapı tutma yerlerini. Şurada minik çizik gibi şeyler var. Bu da boyanacak. Hep elime geliyordu kapıyı açarken. Şimdi bir tanesi daha kötüydü. Hangisiydi o? Ha bak, bununki baya derin. Şu küçük şeyleri de yapalım artık. Sıfırın sıfırı olsun dedik. Evet, gördüğünüz gibi artık detayına girdik. Kapı kolları, kapı döşemeleri, koltuk sırtları vesaire her şeyle hepsi söküldü. Birazdan koltuk sırtları kılıflarından ayrılacaklar. O soft kaplamaya giderken iyice böyle son haliyle kalsın istiyorum. Buradaki işimiz, yani en azından benim çekeceğim kısmı bitmiş durumda. Şimdi soft kaplamadan görüntüler de daha sonra gireceğim. Bundan sonra artık pazartesi, yani 2 gün sonra aracın o bahsettiğim çatlak işleri başlayacak. Asıl tabii bu restorasyonun amacımı da bu. Onu daha bir detaylı gün ve gün sizinle paylaşacağım. Ve arabanın meşhur kaynak çatlak problemlerini yapmaya artık bugün başlıyoruz. Ertesi gündeyiz döşemeciden sonra. Arabayı lifte aldık. Neden asgarda değiliz? Çünkü hemen yan kapısında boyacımız var. Kaynak işlemleri yapıldıktan sonra yine lifte de hemen boyanması lazım. O yüzden boyacı ile lift yakın olması gerekiyordu. Şu an aksamlar yürüyen indiriliyor aşağı. Sonra çatlakların tamiri yapılacak. Ardından izolasyon ve boyası. Sonra yürüyeni geri takacağız inşallah. Ustalara siz başlayın, ben yarım saate geliyorum dememle yarım saatte pit stop gibi arabayı indirmişler. Ben zannettim biraz başından yakalarım. Gördüğünüz gibi frenler aşağıda. Amortisörler boşa çıkmış. Ufaktan da travers falan inecek birazdan. Evet, yürüyeni indirdikten sonra ilk büyük çatlağımızı gördük. Bunu asgarda da görmüştük ama şu kadar gidiyordu. Şimdi sökünce baktık ki bayağı arkalara kadar gidiyormuş. Burası bayağı kötü çatlamış. Evet, aşağıdaki çatlaklara baktık. Şimdi de araç içinden bir şeylere bakıyoruz. Evet, şuralarda hafif yürümüş. Birazcık bakın, burada var, görebiliyor musunuz? Evet, tam şurası. Evet. Küçük ama işte bunlar can sıkıyor arkadaşlar. Sonra hepsini halledeceğiz inşallah. Evet, tam çatlakları net görebilmek için ustamız şimdi benzinle biraz oraları temizliyor. Birazdan silip iyice gözümüzün görmediği minik şeyler varsa da onları yakalayacağız. Şu takozlar oynuyor. Oo, yırtık var orada. Evet, orada yırtık var. Bunda da var abi. Bu tarafta, benden tarafta. Evet, hazır yürüyeni indirmişken bu takozların da vakti gelmiş. Onları da bir değişelim geri takmadan. İlacın ardından da ustamız tanzikle güzel bir yıkadı. Ne var ne yok çıkacak ortaya.
güzel kapsamlı bir yıkamanın ardından altı pırıl pırıl tertemiz çıktı. Neyse ki temizlenince korktuğumuzdan daha fazla bir çatlak çıkmadı. Sadece şurada demin gösterdiğim çatlak biraz daha ilerlediğini gördük ve ilk onarımı da argon kaynağıyla bu bölgeye yaptık. Ama onun dışında genel vaziyet korktuğumuzdan çok daha iyi. Çok şükür. Güzel haber. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Evet, güçlendirme parçalarımız da buradalar. Bu daha önce kaynak yaptığımız yerlere şu arkadaki çift gelecek. Az önceki kaynağı gördüğünüz yere. Diğerleri de henüz bizde olmayan yırtıklar için, yani ileride olmasın diye bir güçlendirme yapıyoruz. İlla sadece mevcutları toparlamaktan ziyade ileride bir şey olursa da korusun diye bayağı kapsamlı bir kit. Onları da göreceksiniz uygulanırken. Ya şimdi parçalar da nereye geliyor? Bu küçük olan şu boşluğa geliyor, değil mi? Evet, güçlendirme. Evet. Şu benim elimdeki demin kaynağı yaptığımız yere geliyor. Bir de bir parçamız daha var. Bu. O da şu tam üstümüze geliyor. Heh. O da o boşluktaki güçlendirmeyi yapıyor. Bayağı bir yeri kapsıyoruz. Tabii öbür tarafları var hepsinin. Bu da buraya mesela. O da oraya. Yok. Evet. Son güçlendirme parçamıza da geldi sıra. Bunu bir de öbür tarafa Harika. kaynak işlerini kolaylıyoruz. Evet. Kaynak işlerini iyice artık bitirdik. Sıra geldi mastiklerine. Mastikler de güzelce çekildi. Hatta şurada da mastiği boyanmadan önce bu küçük kaynak müdahalesini de göstermiş olayım size. Artık işin süsü püsü kaldı. Hem güçlendirmeyi yaptık hem koruma altına aldık. Pütürünü atacağız, boyasını atacağız. Artık işi epey kolayladık. Evet. Bir yandan da arkada bizim mevcut yürüyenimizin kötü olan burçları vesaireleri sökülmek için, takılmak için sökülüyor. O işi de o yandan götürüyoruz. Bir yandan da traversin yeni burçları çakılıyor. Tornacıda. Onu da bir çekeyim dedim. Arka içlerini de atılıyor şu an lastikleri. Bu arada arkadaşlar ufak bir düzeltme yapayım. Az önceki argon olarak belirttiğim işlemler aslında gaz altı dediğimiz kaynakla yapıldı. Biraz sanayi tabiri argon da deniyor bazen, o yüzden bir karışıklık oldu. Bu kullandığımız sıcaklık derecesine aracın şasisine zarar vermemek için önerilen sistem bu. Puntaların nasıl mesafeli olarak atılması öneriliyorsa bu da ayrı bir sistemdi. Uzmanları da bu şekilde yapıyor. O konuda da bir aydınlatmam olsun. Sıra geldi pütür atmaya. Evet, günü tamamlamadan son olarak şu traverse de burçları çakılmış haliyle göstereyim. Gördüğünüz gibi dört köşesi de yepyeni. Bunu da geri takmadan önce bir güzel temizlikten geçireceğiz. Hatta minik bir siyah boya da atabiliriz şu şey olan yerlerine. Şurada paslar var biraz. Yani bu kadar söktük, bari tertemiz geri koyalım. Bugünlük bu kadar. Yarın son kat boyasını vesairesini atacağız. Çalışmalar devam. Yeni bir günden devam ediyoruz. Direkt sabah kalkar kalkmaz hemen yine geldim. Gördüğünüz gibi yüzüm gözüm şiş. Ama insan aklı arabasında olunca fazla uyuyamıyor. Vallahi ben erken geldim zannediyordum. Ustalar benden de erken geldiler. Sabah 6'da gelmişler buraya. Ben daha yetişemeden altının koruyucu mumunu ve hatta dekoratif o arabanın altıyla aynı renk olan boyasını bile vurmuşlar. Şimdi yakından gösteriyorum size. Evet bakın toplanma hatta başladı. Şu
kahverengi gibi gördüğünüz şeyler mumlar. Mumları atıldı. Ya hakikaten bildiğiniz fabrika görünümü olmuş. Çok memnun kaldım. Çok güzel olmuş. Bakın bu kaynattığımız parçalar hiç belli bile olmuyor hiçbiri yani. Çok başarılı. Şuraları da göstereyim size. Bakın buralar da çatlaktı dün hatırlıyorsanız. Şöyle yürüyen bir çatlağımız vardı. O da yapıldı. Bir yandan dün akşam yürüyenimizi toplamaya başlamıştık. Bu burçları yeni çakıldı. Şu traversi yerine geri takmadan bir hafif bir siyah boyayalım dedik. O da böyle bir sıfırlandı. Tekrar yerinde bir daha bir temizleriz ama depoyu falan her şeyi üzerine geri atmadan önce ustalar sağ olsun çok güzel temizlemişler. Arabanın altı bildiğiniz fabrika haline döndü. Nefis. Full diferansiyel travers, bütün yürüyen güzel detaylıca temizlendi. Evet, yürüyenimizin artık neredeyse bitmek üzereyken bir yandan da yan tarafta şu koruma saçlarını temizleyip arabaya atalım dedik. Buradan görebilirsiniz. O kadar çektik bari tertemiz her şeyi geri takılıyor. Temizlikten sonra şu parçalarda biraz korozyon ve şey görmüştük, pas. Onları da böyle dıştan bir temizlik boyası fıslattık. Ya tabii ki statik boyayla kumlayıp yapmak gibi değil, farkındayım ama en azından o halde yola tekrar inmesin dedik. İleride bir daha sökersek oraları tekrardan yaparız ama şimdilik baya böyle renkler falan tertemiz. Hepsi çıktı ortaya. Bütün muhafazaları, her şeyi de yerine geri koymadan önce bir tekrardan yıkıyoruz. Altı üstünden daha temiz arabanın şu an herhalde. Evet, kasanın son parçası egzozda geçiyor yerine. Evet, onca uğraşın sonunda arabamız artık geçici lastikleri de, jantları da takıldı. Jantları boyaya gittiği için sonunda yere iniyor. Evet, sonunda yeniden marş bastık. Her şey yolunda gözüküyor. Ufaktan da indiriyoruz yere. Şimdi tekrar da Askar'a gidecek. Kontrolleri yapılacak. Eksik birkaç parçası da orada takılacak. Ama genel olarak çok şükür bu güçlendirme ve şase tamir olayını tamamladık. Look at me now, yeah. All this cash on me make them wanna go down. I can feed cut, girl, I can make it slow down. I can show you up, baby, I'm a po-fo. Sipping all day, baby, what you waiting for? If you need a drink, I got yours on.